Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çok şükür bu akşam sizlerle birlikteyim. Çok da güzel bir örnek hazırladım sizlere. Hem kolay hem de mevsimlik örgülerde yapabileceğiniz bir model olacak. Bunun için özellikle koton ya da istediğiniz bir yazlık yün tercih edebilirsiniz. Ben bu akşam simli bir bebek yünü kullanacağım sizlere anlatımda. 3,5 numara misina şişime 2 ve 2'nin katlarından oluşan ilmek sayısı atıyoruz. Yani çift sayıdan oluşan bir sayımız olacak. Daha sonra modelimiz zaten haroşa örgü üzerine kuruluyor. O yüzden istediğiniz bir lastik demeyeceğim. Haroşa örgüyü fazla tutarak lastik yerine uygulayabilirsiniz ya da direkt birinci kurulum sıramızdan örneği uygulamaya başlayabilirsiniz. Birinci kurulum sıramızda bir diş haroşa boyu oluşturmak için tüm ilmeklerimi baştan sona ters olarak örüyorum. Burada eğer siz haroşa örgülerinizi düz örgüden yapıyorsanız baştan sona tüm ilmeklerinizi ön yüzdeki ilk sıramızda düz olarak çalışabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. Ben haroşaları tersten yine düzden örenler de 2 diş haroşa boyunu oluşturmak için bildiği tekniği uygulayabilirler. Arka sıra ikinci sırama geçiyorum. Yine burada da tüm ilmeklerimi baştan sona ters olarak çalışıyorum. O yüzden lastik çalışmanıza gerek yok. İlk başlangıçta istediğiniz kadar haroşa sırası yapabilirsiniz. Ben yine örnekteki kadar uygulayacağım. O yüzden tüm ilmeklerimi tekrardan baştan sona tersinde de ters olarak örüyorum ve ön yüze döndüğümde bu şekilde bir diş haroşa boyum oluşuyor. Şimdi 3. ve 4. sıralarıma da çalıştıktan sonra ön yüzdeki 5. kurulum sıramla devam edeceğim. 4 sıra boyu ters örgü örerek 2 diş haroşamı oluşturdum. Örneğimin ön yüzdeki 5. kurulum sırasına geliyoruz. Örneğe şekil veren sırası burası arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve daha sonra burada 2 ilmeği keserek başlayacağız. Önce bakın bir artırma yapıyoruz ve daha sonra şu şekilde bildiğiniz gibi düz örgü şeklinde ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Ama ben ilmeklerimin yönlerini çevirip bu şekilde sol kesim yapar gibi yapıyorum. Önce artırdım. Sonra 2 ilmeğimin yönlerini çevirip kestim. Artırdım ve 2 ilmeğimin yönlerini çevirip kesiyorum. Dediğim gibi bu size zor geliyorsa bildiğiniz kesim tekniğini yapabilirsiniz. Önemli olan artırıp 2 ilmeği düz olarak birlikte kesmek. Arttırdım ve ilmeklerimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Tekrar arttırdım. Yine son 2 ilmeğimi kenar ilmeğimden önce kesiyorum ve bu 5. sıramızda yani ilk ajurlu sıramızda dikkat edin. Bakın artırarak başladık. Sıra boyu artırıp kestik, artırıp kestik. En sona geldiğimizde sadece keseceğiz ve daha sonra kenar ilmeğimizi öreceğiz. Çünkü arttırmamız başta oluyor. Tersine dönüyorum 6. sırama. Burada bir işlem yapmıyorum ve bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak çalışıyorum. Toplam 8 sıradan oluşan bir model. Tersinde hep aynı örgü tekniğimizi kullanıyoruz. 7. sıra ön yüze geliyorum. Şimdi yine düz örgülerimizi aynı teknikle keseceğiz. Fakat kenar ilmeğimizden sonra bakın ilk sırada artırarak başlamıştık. Şimdi şu artırma ilmeği en başta olacak şekilde baz alırsanız 2 ilmeğin önce yönlerini çevirip keseceğiz. Daha sonra bu kesimin arkasını artıracağız. Bakın önce kesimi yapacağız. Şu birinci ilmeğiniz olacak. Alt sıradaki artırma ilmeğiniz, oradan kafanız karışmasın. Daha kolay anlayın. Sonra artıracağız. Önce kesiyoruz. Sonra artırıyoruz. Önce kesiyoruz. Sonra ilmeklerimizi artırıyoruz. Önce ilmekleri bu şekilde kestik. Sonra artırdık. Yine
kesiyorum. Arkasına arttırıyorum. En sona geldik. Bakın en sona geldik. Yine kesiyoruz ve arttırmamızı yapıyoruz. Daha sonra kenar ilmeğimizi öreceğiz. Yani burada başlarken kesimle başladık. Sonra arttırdık. En sona geldiğimizde arttırma ile sıramızı kapatıyoruz. Bu şekilde örneğimizin 7. sırasını bitirdikten sonra son sırası olan tersine dönüp burada bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak çalışıyorum. Toplam 8 sıra. İlk 4 sırası 2 diş haroşa boyu oluyor. Sonraki 4 sırası da ajurlu bölümü oluşturmuş oluyoruz. Ön yüzdeki ajurlu ilk sırada önce artırarak kesmeye başlıyoruz. İkinci ön yüzdeki ajurlu bölümde de önce kesip sonra artırıyoruz. Bu dizaynla örneğimiz bu şekilde gözüküyor. Kendini atan bir örnek arkadaşlar. Yani alt tarafı ufak başladı deyip de küçük bir şey oluyor diye düşünmeyin. Ajurlu bölümden sonra örnek kendini artıyor. O yüzden dileyen başlarken 2 şiş üzerine başlamasını yapabilir ki bu model özellikle kimono örgü diye tabir ettiğimiz bolero tarzındaki bütün hırkalarda inanılmaz güzel duruyor. Biz de bir müşterimize başladık. Bitirirse sizlerle paylaşırım mutlaka. Çok da güzel duruyor. Biz koton iple başladık arkadaşlar. Koton ipte inanılmaz hoş bir duruşu var. Özellikle kalın şişle ördük. Çünkü çok sık örüyordu müşterimiz. Nako Koton Lüks kullandık. 5 numara şişle şahane bir duruşu var. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle böyle bahara geçerken mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz kolay ajurlu bir örnek. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum arkadaşlar. Benim için 8 sıra kolay, özellikle tekrarlı sıra olduğu için çok kolay ama tabii ki acemi olan arkadaşlarım için zor gelebilir. Ama dikkat ederlerse asla karıştırmadan çok rahatlıkla yapabileceklerini düşünüyorum. Bir sonraki örnek videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.